Merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Çin. Daha doğrusu Çin'in ucuz, düşük maliyetli mal üreten bir ülkeden yüksek katma değerli ürünler üretebilen, markalar yaratabilen bir ülkeye geçiş serüveni. 2019 yılı itibariyle satın alma paritesi açısından Çin bir dünya lideri. Üstelik bu başarıya ulaşırken artık tüm dünyada varlığını kabul ettirebildiği markalara sahip. Şimdi gelin bunu nasıl başardığı üzerinde konuşalım. Hikaye 1970'lerin sonlarından itibaren başlıyor. Çin tüm dünyaya ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne sürekli olarak öğrenci göndermeye başlıyor. Bu öğrencilerin çok önemli bir kısmı temel bilimler öğrencisi. Mesela bugün bile ABD'de en fazla yabancı öğrenci 160 bin yaklaşık rakamla Çinli. Bu insanlar çok uzun zamandır dünya üzerindeki en iyi üniversitelerde eğitim almaktalar ve Çin aslında çok zengin bir ülke değilken de bunu yapmaya başlamıştı. Bu arada tabii Çin içinde de çok ciddi bir eğitim hamlesi gerçekleştirdiler. Çin kalabalık bir nüfus, sosyalist sistem var. Merkez Parti yani Komünist Parti Çin'de her bir vatandaşın sağlam bir eğitim almasına çok önem veriyor. Bu niye önemli? Yani hem dünyaya öğrenci yollamak hem de kendi içinde ciddi bir eğitim programı yaratabilmek. Bunu birazdan göreceğiz, tekrar konuşacağız. Daha sonra yavaş yavaş ülkesindeki doğal kaynakları iyi analiz ederek ve tabii kalabalık nüfusun getirdiği ucuz iş gücü fırsatını kullanarak düşük maliyetli, düşük fiyatlı ürünleri üretip dünyaya ihraç etmeye başladı. Şimdi Çin dünya üzerinde doğal kaynakların yaklaşık %12'sine sahip. Bazı doğal kaynaklarda kömür örneğin neredeyse tekel konumunda. Yine örneğin silisyum gibi elektronikte çok önemli bir materyalin en fazla sahibi olan ülkelerden biri. Tabii bu kaynaklara sahip olmak tek başına bir anlam ifade etmiyor. Ama bir analiz yaparken elinizde hangi envanterin olduğunu bilmek her zaman çok önemli ve Çin bu envanteri çok sağlıklı olarak masaya koydu. Bir taraftan ucuz mal üretmeye devam ederken bir taraftan tanınmış markaları, yabancı markaları tabii, Çin'e davet etmeye başladı. Onlara sağlıklı fırsatlar sunmaya başladılar. Büyük markalar Çin'de peş peşe fabrikalar açmaya, istihdam yaratmaya başladılar. Ama bu yatırımların Çin'e asıl faydası sadece yaratılan istihdam olmadı. Burada üretilen yüksek katma değerli ürünleri Çin hükümetinin de teşvikiyle firmalar taklit etmeye başladılar. Özellikle teknolojik ürünlerde taklit önemli bir aşama. Yani yapılan, ortaya konulan ürünler, taklit ürünler veya benzer ürünler diyelim, her zaman çok başarılı olmaz ilk aşamada ama size çok şey öğretir. Özellikle bu süreçte yapılan tersine mühendislik çalışmaları yine size çok şey öğretir. Dolayısıyla Çinli firmalar bu işe el attılar ve üzerinde yoğunlaştılar. Bir sonraki aşamada artık Çinli firmalar yine Çin devletinin teşviki ve bir anlamda emriyle artık kendi yüksek katma değerli elektronik ürünlerini çıkarmaya başladılar. Bu tabi uzun bir süreç ama mesela 2003'te ilk cep telefonları piyasaya sürüldü. E, Bugün baktığımızda aslında birçok dalda yani elektronik gibi yüksek katma değerli bir alanda ve başka yüksek katma değerli alanlarda birçok başarıları var. Hemen kabaca bazılarını söyleyelim. Örneğin Lenovo'nun IBM gibi bir dünya devinin bilgisayar üretim kısmını satın alması gibi. 5G'de
öncü olmaları gibi. Yine bunun dışında Alibaba örneği önümüzde, dünyanın en büyük online alışveriş platformu, pazar yeri gibi. Aslında bu listeyi çok uzun tutabiliriz. Ama artık görünen şey şu ki Çin Halk Cumhuriyeti ve onun menşei firmalar dünyada gelir getirici, katma değeri yüksek elektronik, teknolojik ürün ve hizmetlerde en az diğer gelişmiş büyük ülkeler kadar söz sahibiler. Hatta bazılarında lider pozisyondalar. İşte bu Çin'in ucuz mal üretmenin ve bunu dünyaya satabilmenin konfor alanında kalmadan alan lig değiştirmesinin sonucu, bir başarı. Özetle Çin elindeki insan kaynağını doğru eğiterek, doğal kaynakları doğru analiz ederek, konfor alanından çıkarak, teknolojiye yatırım yaparak ucuzluktan katma değere geçiş serüvenini başarıyla tamamladı. Bizi dinlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz.